Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, çok lezzetli, tadına doyamayacağınız çökelikli poğaça tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimizi ilk olarak hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket mayayı ekleyerek karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra yoğurma kabının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Çay bardağı ölçüm 125 mililitre. Sıvı yağını ekleyip biraz karıştırdıktan sonra içerisine 100 gram eritmiş olduğum tereyağını ekliyorum. İsterseniz bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Tarifimde 1 adet yumurta kullandım. Yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum, sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. İki yemek kaşığı yoğurdumuzu da ekliyoruz ve güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Bu aşamada sizlere bir püf noktası vermek istiyorum. Kullanmış olduğunuz bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Sadece sütün biraz daha ılık olması gerekiyor. Tarifimde 3,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Unun kalanını da koyduktan sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Özlü bir hamur elde edinceye kadar elimle yoğuruyorum. Hamurumuz yoğurdukça oldukça güzel kıvam aldı. Sizlere bir de yumuşak dokusunu göstermek istiyorum. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra ters çeviriyorum ve üzerini kapatıyorum. Hamuru sadece yarım saat boyunca oda sıcaklığında bekleteceğim. Biz de bu arada içerisine koyacağımız malzemeleri hazırlıyoruz. Bunun için 100 gram çökeleğin içerisine yarım demet ince kıyılmış maydanozu ekliyorum. İç malzemesini güzelce karıştırdıktan sonra kenara ayırıyorum. Hamurumuz da yeterince bekledi. Hamurun üzerini açtıktan sonra kesme tartıyla şöyle bir toparlıyorum. Tezgahın üzerindeki hamuru hem toparlıyorum hem de bu arada rulo haline getiriyorum. Hamuru 3 eşit parçaya bölüyorum.
Kesmiş olduğum parçanın bir tanesini alıyorum, tekrar rulo haline getiriyorum. Bu hamurdan 5 parça kesiyorum. Daha sonra beze haline getiriyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman bütün poğaçaların ölçüsü aynı oluyor. Hazırladığım bezeleri tepsinin üzerine koyuyorum. Hazırlamış olduğumuz bu malzemelerle toplamda 15 adet poğaça elde edeceğiz. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bezelerimizin hepsini hazırladık. Hiçbir bekletme işlemi yapmadan şekil veriyoruz. Bir tanesini alıyorum, çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Tam ortasına iç harcından 1 tatlı kaşığı koyuyorum. Uç kısımlarını birleştirerek kapatıyorum. Bu aşamada iyice sıkıştırmayı ihmal etmeyin. Aksi halde iç harcınız dışarı çıkabilir. Daha sonra tekrar beze haline getiriyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine koyuyorum. Bu aşamada isterseniz poğaçalarınızı tek tek yapabilirsiniz. Ya da benim yapmış olduğum gibi üçerli beşerli açıp iç harcını koyarak kapatabilirsiniz. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Ben bu poğaçayı çökelikli yaptım. Sizler isterseniz peynirli, patatesli ya da kıymalı da yapabilirsiniz. Damak zevkinize göre istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Poğaçaların hepsini hazırlayarak fırın tepsisine dizdim. Üzerini temiz bir bezle kapatıyorum. 15 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. 15 dakikanın sonunda poğaçalarımıza yumurta sarısı süreceğiz. Yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sütü koyuyorum. Fırça yardımıyla güzelce çırpıyorum. Hazırlamış olduğum bu karışımı poğaçaların üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Poğaçalarımızı sıcak fırına koyacağız. Yumurta sarısını sürme işleminden sonra üzerine biraz susam serpiştiriyorum. Böyle görüntü olarak ve lezzet olarak daha güzel oluyor. Poğaçalarımız artık hazır, sıcak fırına götürüyoruz. 35 dakika boyunca poğaçalarımız sıcak fırınımızda pişiyor. Sizler bu aşamada yine de poğaçalarınızı kontrollü olarak pişirin. 35 dakikanın sonunda oldukça güzel bir şekilde pişti. Üzerini kapatıyorum. 5-10 dakika boyunca ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Böylelikle poğaçalarımız daha yumuşak olacak. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu leziz poğaçaları yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.